Bu anın ne kadar çok hayalini kurduğunuzu bilemeyiz. Ancak artık 40. hafta itibariyle doğuma sadece günler, hatta belki de saatler uzaklıktasınız. Sağlıklı bir doğum ile dünyaya gelmek ve dünyaya geldikten sonra anne karnı dışında hayata tutunabilmek için gerekli olan bütün sistemlerini bebeğiniz çoktan tamamladı ve çalışır hale getirdi. Artık sizin hem mental olarak hem de fiziksel olarak doğuma hazır olmanızdan sonra doğum gerçekleşecek. Doğuma kadar olan süreçte hafta hafta gebelikle alakalı videolar ile birlikte olduk. Bazılarınız anlatımımı beğendi, devam etti izlemeye. Bazılarınız bu ne biçim anlatıyor dedi, beğenmedi. Ama beğenenlerin sayısı büyük bir farkla çoğunlukta olduğu için anladım ki doğru yoldayım. Ben de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu kanalı birlikte bugünlere getirdik. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah bebekleriniz sağlıklı bir şekilde doğar ve doğumunuz sizler için eziyetten öte hayatınızın en güzel anılarından biri olur. Bu hafta son hafta. Ama son hafta diye bitti mi? Hayır. Devam ediyoruz. Bebek gelişimi, çocuk bakımı, çocuk psikolojisi gibi konularla tabiri caizse bomba gibi devam ediyoruz. Bu hafta sende ve bebekte ne gibi değişiklikler var? Hepsi videomuzda. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. 40 hafta süren bu uzun ve yorucu yolculuk boyunca gösterdiğiniz emeğin ve çabanın yeryüzünde bir karşılığı yok belki. Ancak bu süre zarfında bebeğiniz de var gücüyle çalıştı. Yaklaşık 6. aydan itibaren çektiğiniz ağrılara sebep oldu. Fakat o zamanlar yaklaşık 600 gram civarındayken şu an ortalama 3,5 kilogram ağırlığında. Bunu yaparken de boy olarak uzamayı da ihmal etmedi ve şu an yaklaşık 50 santim uzunluğunda. Ayrıca bebeğiniz anne karnından ayrılmadan önce son ana kadar onun iyiliği için çalışmaya devam ediyor. Plasenta bebeğin doğumdan sonraki ilk 6 ayında dışarıdan gelecek olan mikroplara karşı savaşabilmesi için antikor üretmeye devam ediyor. Fakat nasıl bugüne kadar 40 hafta boyunca çocuğunuzu mikroplardan koruduysanız doğumdan sonra da bunun devamını sağlayabilmeniz için yapmanız gereken şey özellikle ilk 6 ay boyunca çocuğunuzu anne sütüyle beslemek olacak. Anne sütü sayesinde anne vücudunda oluşan antikorlar bebeğin mikroplarla savaşabilmesi için her emzirmede onun vücuduna geçiyor. Böylelikle anne sütü bebeğin her ihtiyacına çok kısa bir sürede cevap verdiği gibi bir de bebeğin sağlığının korunmasına çok önemli bir rol üstleniyor. Bebeğiniz bu hafta içerisinde gelişim adına yapılması gereken bütün işlerini neredeyse bitirmiş olduğu için atmosferden alacağı ilk nefesin provasını yapıyor olacak. Dünyaya gelirken yapacağı dramatik girişle birlikte artık siz de uzun zamandır kafanızda kurduğunuz acaba kız mı yoksa o gördüğümüz göbek bağı mıydı ya da erkek miydi yoksa bir yanlışlık mı oldu gibi sorularınıza cevap bulacaksınız. Onun dünyaya olan yolculuğundan kalan birkaç izi doğum esnasında ve sonrasında bir süre görmek mümkün. 40 hafta sonunda dünyaya gelirken üzerinde amniyotik sıvı, vernix, kan ve anne karnındaki tüy tabakası olan lanugadan izler görmeniz olası. İlk elinize aldığınız anda bebeğinizi hala biraz kıvrılmış pozisyonda yatıyor olarak görme ihtimaliniz çok yüksek. Anne karnında geçirdiği 40 hafta sonucunda kollarının ve bacaklarının da bu şekilde uyum sağladığını göreceksiniz. Ayrıca bu uzun sürenin verdiği alışkanlık dışında bildiği tek yatma şekli de bu. Ve o bu halde çok rahat. Doğumdan bir süre sonra da bebeğiniz zaman zaman cenin pozisyonda yatarken görmeniz mümkün. Çünkü bu şekilde yatmak ona anne rahmini hatırlatıyor olacak. Kucağınıza aldığınızda kıvrılmış yatarken gözleri henüz ya kapalı ya da yalnızca 2,5 santim gibi kısa bir mesafeyi görecek durumda. Ancak sizi gayet iyi duyabilir. Hatta son haftalarda eğer onunla bol bol konuşmuşsanız duyduğu konuşmalardan annesini ve babasını hatırlayabilecektir. Ancak 40. haftayı bitirmiş, yani doğum için beklenen süre olan 9 ay 10 günü geride bırakmışsanız
yaptıysanız bugünden sonra doktorlar, hemşireler ve ebeler tarafından düzenli olarak kontrol edileceksiniz. Sağlıklı bir doğum gerçekleştirebilmeniz için bebeğinizin plasenta ile olan konumunun kontrol edilmesi, hareketlerinin izlenmesi ve kalp atışlarının gözlem altında olması gerekebilir. Bu haftanın sonunda 9 ay 10 günlük hamilelik süresi dolacak. Gebeliğin 40. haftasında doğum yapma ihtimaliniz var. Ancak belki beklediğiniz gibi olmayabilir ve bebeğiniz biraz daha uzun süre karnınızda kalmaya karar verebilir. 40 haftayı geçen gebeliklerde ise endişelenmenize hiç gerek yoktur. Tıp literatürüne göre her şey yolunda olduğu sürece 42 hafta dolana kadar, yani 9 ay 24 gün dolana kadar bebeğinizin gelmesi beklenilebilir. Böyle bir olasılıkla doktor bebeği daha sık takip etmeyi önerecektir. Bazı doktorlar 41 hafta dolana kadar doğumu beklerler. Ülkemizde doğumu bekleme süresi genellikle devlet hastanelerinde en fazla 41 hafta, özel hastanelerde ise 40 hafta dolana kadardır. Bu bekleyiş süresi özel doktorlar arasında değişiklik gösterir. 42 haftayı beklemeyen doktorların büyük bir kısmı hukuki sorumluluk adına kendilerini riske atmamayı tercih ederler. 42 haftayı bekleyen doktorlar ise anne ve bebeğin doğasına güvendiklerinden, normal doğum konusunda deneyimli olduklarından ve her şey yolunda olduğu sürece tıbben 42 hafta dolana kadar bir sakınca olmamasından dolayı doğumu beklerler. Siz zaten bu zamana kadar hangi haftaya kadar beklemek istediğinizle ilgili tercihinizi belirlemiş olmalı ve doktorunuzu buna göre seçmiş olmalısınız. Doğumdaki tercihler konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 33. ve 34. hafta hamilelik videolarımıza bakabilirsiniz. Bebeğinizin doğduğu zaman hemşire bebeğin ağzındaki ve burnundaki mukus ve amniyotik sıvıları temizler. Doğumun son 3 ayında başlayan sürfaktan üretimi doğumdan hemen sonraki aşamada görevine yerine getirerek akciğerlerin şişmesini sağlar. Bu da bebeğin dış dünyaya geldiğinde rahatlıkla nefes almasını sağlar. 40. hafta gebelikte bebeğiniz doğacağı anı beklerken elbette hareketlerine devam eder. Siz de bunları hissedebilirsiniz. Hareketlerinde azalma olursa bunu mutlaka doktorunuzla paylaşmalısınız. Doktorunuz bu haftada ultrason muayenesi yapmayabilir. MST cihazı ile bebeğin kalp atışlarını değerlendirmekle yetinebilir. Eğer ultrason ihtiyacı duyuyorsa amniyon sıvısının durumuna ve bebeğin genel haline bakacaktır. Vücudunuz hamilelik sürenizin yeterli olduğunu ve doğum yapması gerektiğini nasıl anlar? Doğum için beklenen günü siz ve doktorunuz takvimlerin üzerine işaretlemiş olabilirsiniz. Ancak işaretlediğiniz gün hakkında anneliğin doğasının ne düşündüğü de önemli. Bu durumu sayılarla açıklayacak olursak, tüm doğumlarının yaklaşık %30'u 40 haftadan daha uzun sürmekte. Ancak korkulacak bir şey yok. Günümüzde doktorlar hamileliğin 42 haftadan daha uzun sürmesine müsaade etmeyip anne ve bebeği bir an önce kavuşturuyorlar. Normal bir doğum gerçekleşmeden önce olan ve doğum zamanının geldiğinin en büyük habercisi hamile kadının suyunun gelmesidir. Bir başka deyişle 9 aydır bebeğin etrafını çevreleyen amniyotik kesenin yırtılmasıdır. Filmlerde bütün hamile kadınların, gerçek hayatta ise %15'inden azının doğum sancılarından ve kasılmalarından önce amniyotik zarı bozulur. Eğer böyle bir durum söz konusuyla doğumun gerçekleşmesi için henüz 24 saat var demektir. Doktorunuz size kasılma sıklığı ve süresine göre doğumun yaklaşık olarak ne zaman başlayacağını söyleyecektir. Peki yaşadığınız akıntının amniyotik sıvı olup olmadığını nasıl ayırt etmeniz gerekir? Amniyotik sıvı genellikle kokusuz ve renksizdir. Eğer amonyak kokusuna yakın bir kokuda ve sarımsı bir sıvıyla karşı karşıyaysanız idrar sızıntısı yaşıyor olabilirsiniz. Buna ek olarak yaşadığınız akıntıyı pelvik kaslarınızı çalıştırarak durdurmayı deneyin. Eğer akıntıyı durdurabiliyorsanız bu idrardır. Ancak akıntı hala akmaya devam ediyorsa bu amniyotik sıvıdır. Bu durumla eğer hastane dışında karşılaşırsanız hemen doktorunuza haber vermelisiniz. Nasıl bir doğum hayal ettiğinizi doktorunuzla tekrar konuşun. Eğer ağrı çekmek istemiyorsanız epidural doğum yapabilirsiniz. Yalnız son yıllarda anne adaylarının fazlasıyla teşvik edildiği epidural anesteziyle doğumun avantajları kadar dezavantajlarını da bilip
kararı o şekilde vermenizin çok daha önemli olabileceğini unutmayın. Epidural doğumun avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Doğum eylemi uzadığından anne adayının dinlenmesini sağlar. Doğumun rahatsızlığını azaltır. Bazı kadınların olumlu bir doğum deneyimi yaşamasına yardımcı olurlar. Dezavantajlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz. Epidural doğum anne ve bebeğin doğasına bir çeşit ilaçlı müdahaledir. Bu sebeple de doğumu başlatan oksitosin hormonunu ve endorfin hormonunu engeller. Bu da bilinci olumsuz etkiler. Kasılmaların zayıflamasına ve doğum eyleminin uzamasına neden olabilecektir. Ağır bir baş ağrısı oluşturabilir. Kan basıncı aniden düşebilir. Bu nedenle de bebeğe yeterli kan akışını kontrol etmek gerekebilir. İğnenin sokulduğu yerde ağrı, sırt ağrısı, titreme, kulakların çınlaması, idrar yapma zorluğu veya mide bulantısı ortaya çıkabilir. Epidural ile olan doğumlarda ıkınma hissi azaldığından forceps veya sezeryan gibi müdahalelere ihtiyaç duyulabilir. Yatakta belirli bir pozisyonda kalmak gerekeceği için anne adayının hareketlerini kısıtlamasından dolayı doğum sürecinin yavaşlamasına veya durmasına neden olabilir. Bebeğin fetal kalp hızı değişkenliğinde bir artışa neden olabilir. Bu durumda da vakum, forceps, epizyotomi, sezeryan doğum gibi bazı müdahalelere ihtiyaç duyulabilir. Araştırmalar kesin olmasa da emzirme sırasında gerekli olan prolaktin hormonunun salgılanmasını olumsuz etkileyebileceği için bazı bebeklerde emzirme zorluklarına neden olabileceğini gösterir. Düşük bir olasılıkla kateterin yerleştirildiği bölgede annede kalıcı bir sinir hasarı oluşturabilir. Her ilacın faydasını gördüğümüz gibi sayamayacağımız kadar yan etkisi olabilir. Ama yine de kullanırız o ilacı. Aynı şekilde de bu müdahalede de avantaj ve dezavantajlar var. Bunları değerlendirip sonuca ulaşacak siz ve uzman doktorunuz olacaktır. Hepinize iyi ve travmasız bir doğum diliyorum. Haftaya doğum ve sonrası hakkında değerlendirmelerimiz ve bilgilendirmelerimiz olacaktır. 40. haftayı da gebeliği de geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan ulaşabilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma lütfen. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.